Herkese merhaba. Her süreç tek bir adımla başlar dedik. Ben kendim için ilk adımı attım. Benim için gerçekten bir ilk. Yani böyle bir video çekmek, işte vloggerlık dedikleri o mertebeye yükselmek mi denir, ne denir artık bilmiyorum. Hiç daha önce aklıma gelmezdi. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Çünkü çok uzun yıllar fotoğrafçılık yaptım ben. Hep kamera arkasındaydım. O zamanlarda da bana diyenler oluyordu. Hani kamera önüne de çok yakışırsın. İşte sen de modellik yap. Var yapmışlığım modellik ama çok böyle hani sayılıdır diyelim, parmaklarına geçmez. Ama ben hiç kendimi orada göremiyordum. Kamera arkasında olmak bana iyi geliyordu. Yani daha çok seviyordum orayı. İşte gözlemlemek, izlemek ve şey diyordum ya, yok hiç bana göre değil. Hani kamera önü, ben kamera arkasında iyiyim, teşekkürler diyordum. Yıllar sonra geldiğim bu yer, hani bu aşama bilmiyorum, beni şaşırtıyor aslında biraz, ama artık sorgulamamayı, çok fazla analiz etmemeyi ve kontrol etmeyi bıraktım. Onun vermiş olduğu biraz rahatlık da var. Şu an Vietnam'dayım, Da Nang'dayım. Dijital göçebe hayatına geçtim. Yeni başladı. Buraya geleli bir hafta oldu. Bu ilk video. Sonraki videolarda hep böyle konuşacağız. Detaylı anlatacağım size inşallah. Genelde istikrarlıyımdır. Başladığım işlerde istikrar sağlamak benim için önemli oluyor. Hani devam ettirebiliyorum. Bazen iyi, bazen kötü. Neden? Hani bugüne kadar çok zararını gördüğüm de oldu. Ama orada hani istikrar sağlamakla belki de kontrol etmeyi birbirine karıştırmışım. Hani yıllar sonra onu fark ettim, onu söyleyebilirim. Bunların hepsi tabii ayrı bir hani konu olur. Böyle bölüm konusu olur. Bugün şimdi Da Nang'dayım. Da Nang'da Lady Buddha heykeli var ve işte etrafında çok güzel bahçe yapmışlar. Orayı da gezdirmek istiyorum, size göstermek istiyorum. Çok güzel yerler var. Yani ben kendim için bir adım attım. Birkaç gün önce de Yosemite'in üyelik sistemini canlıya almıştık. Onun videosu var. Hani merak ediyorsanız bir önceki videodan bakabilirsiniz ya da web sayfamızdan www.yosemite.com''dan girip bütün detaylara bakabilirsiniz. Neymiş bu, nedir, ne değildir diye. Ben Elif Gökçe, kurucuyum. 49 yaşındayım. Sıfırdan yeni bir hayat başlattım. Hayatımda kurduğum ilk şirket. İlk defa şirket kuruyorum. Uzun yıllar hem kurumsal hayatta da çalıştım, hem freelance, hani serbest kendi işimi, fotoğrafçılık yaparken kendi işimi yaptım. Daha önce girişimlerim olmuştu aslında, ama hiçbir zaman böyle resmi adıma gelememişti. Hani resmileşememişti. Hayat nasip, yani ben de hiç düşünmüyordum. Hani 49 yaşında işte kalkıp yeni bir sıfırdan şirket kurmak bir tarafa, sıfırdan bir hayat başlatmak aslında belki de. Korkutucuydu başta. Endişe vericiydi, kaygılıydı. Çok fazla acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hikayem nerede başladı aslında? Yaklaşık 3 yıl önce bir hayalle başladı benimkisi. Bir hayal kurdum. Bir platform, yani şu an Yosemite ekosistemi bir platform. Sadece bir hayalle başladı. Ve sadece isim geldi aklıma, yani o anda. Ve ben domain almayı çok severim. Domain biriktirmeyi. Pul biriktirenler gibi ben de domain biriktiriyorum. Fikir yani geliyor o anda aklıma. Alıyorum, bakıyorum bir sene sonra hala işte işime yarıyor mu? Yaramıyorsa yenilemiyorum, ama işte işime yarıyorsa kullanıyorum gibi düşünebiliriz. Domaini aldım sadece. Sadece bir hayaldi. Sonra oturup üzerinde düşünüp çalışmaya başladım. O zamanlar zaten yoga eğitmenliği yapmaya başlamıştım. Yoga eğitimi almıştım. Ve hem araştırmaya başladım, hem kendimi geliştirmeye başladım o konuda. Ama o hayal, hani illa da onu bir böyle büyük bir hedef gibi koyup oraya kilitlenmedim de birazcık da akışın içinde kalmayı tercih ettim. Merak da ettim, nereye evrilecek acaba, nereye doğru gidecek?
neler olacak diye merak da ediyordum. Hani böyle bir çocuksu bir merakla aslında. Kontrolü bıraktım. Hala kontrol ettiğim şeyler var tabii ki ama kontrol edemeyeceğim şeyleri kontrol etmeyi bıraktım. Öyle söyleyeyim. Kontrol edebildiğim şeyleri elbette hani hayatımızda kontrol etmemiz gereken birçok şey var. İşte şu an hani tek başıma seyahat ediyorum. Hiç bilmediğim ülkelere ilk defa geliyorum. Vietnam'a, hiç bilmediğim yerler, bilmediğim kültür, işte İngilizce çok az biliyorlar bu arada ama bir şekilde anlaşıyorsunuz, yani işinizi görüyorsunuz. Bir Danank'da gezdireceğim. Şimdi bir süre burada ev tuttum, bir süre buradayım. Yaklaşık 1 ay kadar. Danank sokaklarında da gezeriz. Güzel bir şehir. Sevdim ben. Geçen sene Tayland'da 3 ay kalmıştım. Ondan sonra zaten karar vermiştim. Hani evet, gerçekten bunu yapmalıyım hani diye. Artık zamanı geldi diye. Hep vardı, hep seviyordum. Farklı ülkelere seyahat etmeyi herkes sever. Yani benimkisi birazcık daha bir süre yaşayayım. Hani bir hafta gideyim, kalayım, 10 gün kalayım değildi de hayallerim. Gidip farklı ülkelerde farklı kültürleri keşfetmek için oralarda işte 1 ay, 2 ay, 3 ay, yani ne kadar kalabiliyorsam, hem bütçe açısından hem işte vize açısından ne kadar kalabiliyorsam oraya da olmayı, hani orada yaşıyormuş gibi lokal bir hayat deneyimlemeyi aslında istiyordum. Hani hayallerim genelde öyle şeylerden oluşuyordu. Ve şu an buradayım. Dışarıdan bakınca insan bir durup düşününce şöyle bir şey oluyorsun. Hani evet ya, gerçekten buradasın. Hani bir hayalin gerçek oldu. Görebiliyor musun? Yoksa içindeyken anlamıyorsun. Yani şu an buradayım. Zaten hani burada da bir akan bir hayat akıyor bir taraftan. İşte bugün hadi gideyim Lady Buda'yı göreyim. İşte şimdi gideceğim, yemek yiyeceğim. Acaba nerede yemek yesem? İşte sonra dersim var. Akşam grup dersim var. Ders için hazırlanacağım. Saat farkı var çünkü burayla Türkiye arasında 4 saat ileri burası. Orada 8.30'da dersim, burada 12.30 oluyor. Ama saat hani sorun değil. Onu bir şekilde kendi işiniz olduğunda, dijital bir iş yapıyorsanız, uzaktan hani birine bağlı değilseniz zamanınız tamamen size ait oluyor zaten. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hayat akıyor dediğim gibi ama siz dışına şöyle bir durmanız gerekiyor onu görmek için. Hani ne kadar yol geldim. Şöyle bir dönüp arkaya bakmak gerekiyor. Neredeyim diye. Çok hızlı akarken o hıza kapılıp bazen kaçırabiliyoruz. O yüzden ben durdum aslında. Gerçekten durdum. Durduktan sonra görmeye başladım. Nereye gittiğimi, nasıl gittiğimi. Bir yere varmak değil de yani yolda olmak. Onu daha çok deneyimlemeyi sever hale geldim. Eskiden hep böyle bir hedef olurdu, hedefim olurdu. Ona koşardım. Böyle hızlı hızlı işte onu bitireyim, sonra başka bir hedef, başka bir hedef, başka bir hedef şeklinde. Onu bıraktım artık, yani bırakalı çok oldu. Çok mutluyum şu anda. Hani iyi ki bırakmışım diyorum. Ben aslında bu ilk videoda şey anlatmak istiyordum. Hani vlog çekmeye nasıl karar verdim diye. Bir süredir zaten bu Somatik Sohbetler kanalında podcast vesaire çekiyoruz. Bir yaklaşık 29 bölüm konuk ağırladık. Konular, çeşitli konular etrafında konuştuk. Sonra ben bir 10 bölümlük bir podcast yaptım. Zaten hani alışmıştım kamera önüne ama hani video olarak böyle sadece kendimi konuşurken çekmek gerçekten hiç aklımda yoktu. Sadece onun hikayesini anlatmak istiyorum. Hani nasıl başladım, nasıl geldi buraya diye. Buraya geldim, burada fotoğraf çekmek istiyorum. Kendi fotoğraflarımı çekmek istiyorum. Hani tek başına seyahat ettiğince hani sadece selfie çekebiliyorsun. Çok fazla öyle kendine boy fotoğrafı veya fazla arka planlı bir şeyler çekemiyorsun. Tripod alayım dedim, bir tane küçük bir tripod alayım dedim. Böyle elektronik ürünler satan bir dükkan buldum. Oraya girdim. Tripod var mı dedim. İşte hani telefon için olan. Yok ama gimbal var dedi. Gimbal deyince şöyle bir durdum.
Dedim bir bakayım, ya bakabilir miyim? Tabii ki. Sonra başka bir görevli geldi. İşte gimbal'ı gösterdi. Orada başka bir tripod da varmış bu arada ellerinde. Ama hani dediğim gibi İngilizceleri çok iyi değil. Belki anlaşamadık. Belki o beni anlamadı. Belki ben anlatamamış da olabilirim yani. Bilmiyorum. O anlamadı. Varmış tripod, baktım. İşte gimbal'a baktım. Ya 5 dakika falan herhalde. Çok özür dilerim. 5 dakika falan sürdü sanırım karar vermem. Bir anda oldu. Gimbal alayım ben ve belki vlog çekerim, neden olmasın. Sonra karar verdim vlog çekmeye. Bugün de buraya zaten ziyaret etmeyi düşünüyordum. Ve burayla başlamayı istedim. Bilmiyorum. Yani neden olmasın. Lady bu da belki ilk adım için güzel bir yerdir. Uğurlu gelir belki, şans getirir. Yosemite platformu artık yayında. İçerisi hazır, her şey hazır. Çok çalıştık gece gündüz. Yaklaşık 1 yıldır bu üyelik sistemini aktif etmek için gece gündüz gerçekten çok çalıştım. Sonunda oldu. Yani bu da bir hayalimdi benim. Bir hayalim daha gerçek oldu. Buna da şükrediyorum. Şükürler olsun. Ve mutluyum. Bu yolculukta benimle olmak isterseniz takip edebilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz. yosemite.com'dan bana yine ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Üyelik sistemimiz birkaç gün önce aktif ettik. Web sayfamızda bütün detaylar var. Katılabilirsiniz aramıza. Kapılarımız her zaman açık. Yalnız seyahat edince kendi fotoğrafını çekmen zor oluyor. Sadece selfie çekebiliyorsun. O yüzden video çekeceğiz. Yani fotoğraf yoksa video var. Ne yapalım? O da olur. Ve ilk videoyu burada noktalayacağım artık. Başlamak için mükemmel olmak gerekmiyormuş. Ben bu kadar zaman sonra onu anladım. Hep mükemmeli arıyordum. Mükemmelliyetçi bir insandım. Gerekmiyormuş gerçekten. Artık aramıyorum. Artık daha basit, daha sade yaşamayı tercih ediyorum. Ve önemli olanın başlamak olduğunu biliyorum artık. O yüzden sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.